Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2000 liraya oyuncu bilgisayar toplayacağız. Evet arkadaşlar, şu anda bu bilgisayarın verdiği FPS değerlerini ekranda görüyorsunuz. Video başlamadan önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, videomuz çok izleniyor. Yani 1000 izlenen videomuz var, 300 var, 400 var, izleniyor yani bir şekilde, ama gerçekten abonelerimiz o kadar yavaş artıyor ki, hani o kadar yavaş ki arkadaşlar, anlatamam size. Yani böyle takip ediyorum. Gerçekten bu çok üzücü bir şey. Hani abone olursanız çok çok iyi olur. Çok ihtiyacımız var, çünkü dediğim gibi çok yeni bir kanalız biz. Ayrıca arkadaşlar, yorumlarınızı da ekranda görüyorsunuz. Yorumlarınıza da değineceğim demiştim. Bütün yorumlarınıza da cevap veriyorum arkadaşlar. Yani 5 dakika, bakın bana 5 dakika tanıyın. Yorum atın, 5 dakika sonra genelde cevap gelir. İlgiliyiz yani kanalımızla, öyle söyleyeyim sizlere. Neyse, ilk parçamızla başlıyorum. Evet, ilk parçamız anakartımız. Şimdi arkadaşlar, gene satıcıların bilgileri bulanık olur, öyle söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi adamların burada konumları var, şeyleri var, isimleri var. Yani benim bunları göstermeye yetkim yok bildiğim kadarıyla. Ama dediğim gibi bu ilanları bulabilirsiniz. Hemen araştırın siz arkadaşlar. Bir sürü ilan var. Gerçekten o kadar fazla ilan var ki, hani nasıl diyeyim sizlere. Ya, anakarttan örnek veriyorum, 5000 tane ilan var. Ekran kartından 5000 tane ilan var. Aynı şekilde hard diskten, SSD'den veya RAM'den veya kasadan bir sürü ilan var. Yani şöyle söyleyeyim, ararsanız çok uyguna bulursunuz arkadaşlar. Ama bunlar ikinci el olduğu için bunları denemeniz lazım. Yani hani gidip körü körüne de almanız gerekmiyor. Bir test etmeniz lazım. Hani nasıl test edersiniz, o da size kalmış. Bir bilgisayarcıya götürürsünüz hemen 2 dakika. Halledersiniz yani, o işler de biraz kolay, öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar, bizim sistemimize bu anakart uygun gidiyor. Şu an yanında da soğutucusu var galiba bu anakartın. Detaya yazmamış ama büyük ihtimalle vardır. Öyle gözüküyor çünkü. Onun haricinde farklı bir anakart öneriniz varsa da arkadaşlar bekliyorum. Bu BIOS'ların N6853 modelli anakartı 1333 MHz'e kadar da bir RAM desteği var. Frekans desteği var, doğrusu öyle söyleyeyim. O yüzden şu anda biz bunu tercih ettik. Test edildi, çalışıyor diye de bir açıklama yazılmış. Neyse arkadaşlar, sıradaki parçama geçiyorum. Sıradaki parçamız, işlemcimiz AMD Athlon X26000 modelli işlemci. Şimdi videonun başında söylemeyi unuttum. Bu sistem uzay montaj bir sistemdir. Uzay montaj sistem nedir diye düşünecek olursanız, hani bir kasa topladınız, her şey tamam, içi tamam, tamam bitmiş komple, ama o kasayı aldınız arkadaşlar, sadece anakart ve devamı var. Hani kasa hariç anakartın üzerinde toplanan bir sistem ve bu anakart yalıtımlı bir, nasıl diyeyim, böyle iletken olmayan bir malzemenin üzerinde tutulur genelde. Hani kısa devre yapmasın diye. Yani boşta olur, kasa olmaz. Güç kaynağı olur, bütün parçalar olur, fakat kasa olmaz. Ve anakart açıkta durur. Buna da uzay montaj diyorlar arkadaşlar. Yani fiyat performans oluyor uzay montaj, öyle söyleyeyim. Hani soğutmaya gelince mesh olmayan bir kasayla uzay montaj bana göre aynı yani. Hani çoğu kasada mesh değil arkadaşlar. Çok böyle güzel bir şey alırsanız ayrı, ama onun haricinde ne bileyim, havalandırması böyle iyi olan kasalar nadir. Yani yüksek fiyat bandında onlar. Bizim tercih ettiğimiz hazır sistemlerde bile mesh değil yani kasalar, öyle söyleyeyim. Neyse, dediğim gibi bu uzay montaj bir sistem. Yani bütçemiz 2000 lira arkadaşlar. Yani fazla da kalite aramamak lazım dediğim gibi bu fiyatlarda yani. Hani bilgisayarı topladığımızda şükredelim biraz, öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar, sıradaki parçama geçiyorum. Sıradaki parçamız ekran kartımız GTX 750 Ti modelli ekran kartı arkadaşlar. Zamanın yani en gözde ekran kartlarından biri aslında bu. Ben hatırlıyorum, 750 Ti olduğunda böyle hani ne oyunlar oynatırdı yani. Piyasanın en iyisiydi neredeyse arkadaşlar. 750 Ti bir aralar. Yani o günleri hatırlıyoruz, öyle söyleyeyim. Şu anda da görüyorum, biraz duygulanıyor insan yani görünce. Ama dediğim gibi bu sizin için fiyat performans bandında bir ekran kartı. Daha uyguna da bulabilirsiniz. Pazarlık da yapabilirsiniz. Uyguna düşürürsünüz. Bir şey olur illaki. Dediğim gibi şu anda tavsiyemiz budur. Bu da çoğu oyunu düşük grafiklerde kaldıracaktır. Yani genel olarak diyorum arkadaşlar. Çoğu oyunu kaldıracaktır. Zaten FPS serilerini videonun başında sizlere gösterdim. Onun haricinde bir sürü ilan var. Sahibinden bakabilirsiniz. Farklı ilan sitelerinden bakabilirsiniz. Uyguna illaki düşecektir. Vardır yani, satılıyordur illaki. Olmadı gidip bilgisayarcılara da sorabilirsiniz. Öyle söyleyeyim sizlere. Neyse, bir sonraki parçama geçiyorum. Sıradaki parçamız RAM'imiz 8 artı 8 arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. Bizim sistemimizin fiyatı 2200 küsür lira arkadaşlar. Ya bu RAM'in tanesi ortalama 250 liraya falan denk geliyor. Bundan bir adet ben tercih ettim. Öyle söyleyeyim sizlere. 2 adet değil, bir adet tercih ettim. Hani 250 liraya alabilirsiniz birini, veya işte farklı bir ilandan da bakabilirsiniz. Farklı ilanlar vardı, fakat ben bunu biraz temiz buldum. Ondan dolayı ben bunu tercih ettim. Hani gözüme çarptı yani, öyle söyleyeyim sizlere. Bir adet tercih ettik. Ondan dolayı bunu sizlere tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Yani bundan aslında bu ürünün fiyatı 250 lira falan. Öyle söyleyeyim yani. Biz çünkü bir adet tercih edeceğiz. Burada iki tanesini satıyor 510 liraya. Yani DDR3 1333 MHz bir frekans değeri var. Onun haricinde
RAM ile ilgili farklı bir tavsiyem olmayacaktı. Zaten ikinci el dediğim gibi ne tavsiye verebilirim ki yani. Sadece temiz bulmaya bakın. Sıradaki parçamıza geçiyorum. Sıradaki parçamız e, hard diskimiz. Gördüğünüz üzere 250 lira gibi bir fiyat var. 500 GB bir hard disk arkadaşlar. Şimdi yani fiyat düşük olunca, kalite düşünce ister istemez hard disk alıyoruz. Zaten yani bu yıllara kadar hard diskten geldik. Yani bana şu an yabancı gelmiyor pek bunlar. Öyle söyleyeyim. Sizlere de tavsiyemiz bir hard disk almanızdır uygun yollu. Yani bu zaten çok bir para yatırmanızı gerektirecek bir parça da değil. Öyle söyleyeyim. Ee, Tavsiyemiz budur arkadaşlar. Farklı bir tavsiyeniz varsa da yorumlarda bekliyorum. Her zaman yorumlarınıza cevap veriyorum dediğim gibi, ama yani tavsiyeniz ne olabilir onu da düşünüyorum yani. Gidip M.2 SSD tak diyecek haliniz yok. SSD tak diyecek haliniz yok. Ondan ötürü tavsiyeniz yoktur diye düşünüyorum. Sadece işte abi 250 GB, işte daha düşük GB'da bir hard disk alalım. Fiyatı düşürelim. Böyle bir tavsiye olabilir yani, işte işlemci yükselt ve ekran kartını yükselt gibi bir tavsiye olabilir bu konuda. Neyse arkadaşlar, bir sonraki parçama geçiyorum. Sıradaki parçamız güç kaynağımız. Bu da bizim son parçamız oluyor. 270 lira gibi bir fiyatı var. 300 watt, fakat ben sizlere 400 watt öneriyorum. Bunu video içerisinde söyleyeyim. Hani açıklamaya da yazarım. Ben size 400 watt öneriyorum. Ben şu an bunu temiz buldum diye bunu seçtim. 300 watt aslında yeterli yani. Tam 300 watt verse yeterli. Ama dediğim gibi yani hani güvenemiyorsan 80 plus falan da değil bunlar yani. Ondan dolayı dediğim gibi enerji verimliliği konusunda pek bir bilgim yok. Ondan dolayı bir 400 watt almanızı sizlere tavsiye ediyorum. Onun haricinde arkadaşlar, bu sistemi alacağınız bir monitör olursa monitörü direkt gidip 60 Hz almanızı tavsiye ederim yani. İşte en düşük Hz neyse. Çünkü yani sistemin alacağı FPS değerleri belli. Yani bu sistemle işte oyun, ödev, bunları yapabilirsiniz. Oyunun da belli bir kısmı, yani çok abartmamak lazım. Dediğim gibi işte abi en son çıkan model bir oyunu kaldırır mı? Kaldırmaz. Direkt kaldırmaz yani, net. Şu an ne bileyim ya, benim oynadığım oyunlar arasında şöyle söyleyeyim. Bu SmackDown'u biliyorsunuzdur. 2023 var mesela. Yeni çıktı. Yani yeni de demeyeyim de. Mesela onu kaldırmaz. Örnek veriyorum. Benim bildiğim tabii. FIFA 23 var şu an mesela. Onda optimizasyon sıkıntısı var. Onu da kaldırmaz. Düzeltiyorum FIFA 24'ü. 23'ü de 24'te bir optimizasyon sıkıntısı var. İyi ekran kartlarında bile sıkıntı yaratıyor. Onun haricinde daha bildiğim God of War var. Onu kaldırmaz mesela yani. Yakın zamanda oynadığım. Ya dediğim gibi çoğu yeni oyunu kaldırmaz arkadaşlar, ama genel olarak işte bir Valorant, LoL, CSGO, Fortnite, onun haricinde PUBG Mobile, işte PUBG'nin normalini oynar belki, bilmiyorum. Yani bu tarz oyunları oynatır. Ama dediğim gibi çok bir şey de beklemek lazım. Sonuçta 2000 liradan bahsediyoruz şu anda sizlere. Neyse arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.